Herkese merhaba. Kendimle Sohbet'in 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün almış olduğum bazı notlardan bahsedeceğiz. Buraya uzun uzun yazdım. Ama bunları açıklayarak detaylı bir şekilde sizinle konuşmak istiyorum. Bu yıl ve geçen yıl bayağı değişik dönemlerden geçtim. Ve bu değişik dönemlerde geçtiğim sıralarda farklı düşünceleri, farklı fikirleri de deneyimleme şansım oldu. Tabii ki bunlar tamamen tecrübeye bağlı, tamamen hissiyata bağlı olan şeyler. O yüzden kendimce bunları yorumlayacağım. Düşüncelerimi hem kendime hem de sizlere anlatmış olacağım. Zaten geriye dönük bu videoları izlediğimi bir önceki videoda söylemiştim. Temelde şundan bahsetmek istiyorum. Bu beni heyecanlandıran ve düşündüğüm zaman nerede olduğumu anladığım bir yol aslında. Biyografi filmlerini izlediğimiz zaman ya da herhangi bir film izlediğimiz zaman iyi, kötü, efsanevi hiç fark etmez ya da kült filmler. Hepsinde bir hikaye akışı görürüz. Bazı zamanlarda farklı yönetmenler, farklı yazarlar farklı hikaye akışları tercih ederler. Anlattığı konuyu daha iyi açıklayabilmek için. Ama diyelim ki bir biyografi filminden bahsedelim. Diyelim ki mesela neydi? Makine diye bir tane film vardı. Yanılmıyorsam bilgisayarı icat eden Alan Turing'in filmiydi. İşte Enigma olması lazım ismi. Mesela ondaki hikaye örgüsü ya da düşünelim Facebook'un filmindeki hikaye örgüsü. Bunlarda hep temelde şöyle bir şey vardır. Bizi bir yerden başlatır. Karakterimiz bazen bir düşüş dönemine girer, bazen yükselir, bazen alçalır. Ve sonucunda biz bir noktada kendimizi buluruz. Yani başladığımız nokta, biten nokta, inişler, çıkışlar. Bu bir grafik halindedir. Zaten genelde hikaye döngüsü denilen ve sıklıkla başvurulan, hatta bir zamanlar Rick and Morty ile çok popüler hale gelen hikaye döngüsü diye bir bölüm vardı diye hatırlıyorum orada. Orada da bundan bahsediyorlar. Aslında içinde bulundukları bir tren var ve tren sürekli dönmeye devam ediyor ve onlar o zinciri kırıp işte 4. duvarı, 5. duvarı yıkmaya çalışıyorlar. Fakat genel olarak bu kendimle sohbet ettiğim seride hep üzerine değindiğim şey, yani ben temelde şunu hedefliyorum. Ben bir film olsaydım ya da benim hayatım bir film olsaydı şu an içinde bulunduğum durum nereye tekabül ederdi bu filmde? Ya da genel olarak diğer filmlerde ben ana karakterim neticede kendi hayatımın, kendi filmimin. Ben şu anda nerede bulunuyorum? Bunu iyi analiz etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü nerede olduğunu bildiğin zaman nasıl bir şey yapman gerektiğini de biliyorsundur diye düşünüyorum. Temelde şöyle. Diyelim ki hayatımızın çok düşüş evresindeyiz. Yani bizim için işler pek iyi gitmiyor. Zorluklar yaşıyoruz. Bu her türlü zorluk olabilir. Yani kimisi bir savaş atlatır. Kimisi hani sevgilisinden ayrılır, onun için o kötü durumdur. Kimisinde bir yakınını kaybeder. Onun için o kötü durumdur. Kimi işten kovulur. Çeşit çeşit aslında senaryo var. Ama bunlar kendi bağışıklık sistemimize göre farklı kötülük seviyelerinde bulunuyor. Ve bazen biz çok normal bir şey yaşasak bile o kadar bağışıklık sistemimiz gelişmediği için ya da o an çok savunmasız olduğumuz için bu küçücük olay bile bizi çok fazla etkileyebiliyor. O yüzden aslında karakterimizin, bundan sonra ben olarak değil karakter olarak bahsetmek istiyorum. Karakterimizin hangi noktada bulunduğuna çok dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum bu noktada. Mesela benim karakterim şu anda çok da iyi olmayan bir evrede geçiyor. Ne yükseliş dönemindeyiz. Yani biz izlerken hani heyecanlanıyoruz. Böyle bakıyoruz neler oldu, işte neleri atlattık ve şu anda işte izlediğim karakter çok güzel bir noktada demiyoruz benim hayatımda şu anda mesela. Şu anda ulan bu karaktere ne olacak modundayız. Ve bunu görüyor olmak, bunu biliyor olmak bence çok kıymetli. O yüzden bunu kendime sık sık düşünüyorum ve bunda olabildiğince açmak, olabildiğince iyi anlatmak istiyorum. Temel mantık şu. Bir şekilde bizim hikayemiz başlıyor. Fakat bu başladığımız noktayı ben doğumumuz olarak almak istemiyorum. Aslında senin hayatının hatırladığın kısmı ya da bir şeylerin değişmeye başladığı bir kısım oluyor genelde. Ya da bende öyle. Bu başladığı noktayı şöyle düşünelim. Diyelim ki üniversiteden mezun olduğumuz anı düşünelim. Ya da ilk iş tecrübemiz. Ya da bizim için önemli bir olay. Bu bizim başlangıcımız gibi düşünelim. Yani filmi açtığımız ilk sahne. Biz ilk ne görüyoruz bu karakterin hikayesinde? Kimi filmler şey olarak başlıyor, işte karakterin doğumuyla ya da işte çocukluğundaki sahnelerle falan başlıyor ama biz bunları önemsemeyelim. Tamamen önemli bir olay alalım. İşte diyelim ki kimimizin hikayesi birinin gitmesiyle başlıyor. Diyelim ki bir yakın akrabamız var. İşte o göçüp gidiyor bu hayattan ve bizim için aydınlanış o zaman başlıyor ve o zaman başlıyor hikayemiz. Ya da bir şehre taşınıyorsun, bir yerden bir yere gidiyorsun. Ülkende çok önemli bir olay oluyor. Ve bu olay çerçevesinde senin hayatın aslında senin kontrolünden çıkıp bir önceki videoda referans olarak senin kontrol edemeyeceğin şeyler dolayısıyla meydana geliyor bir şeyler. Ve sen bundan sonra aslında bir çaba içerisine girişmeye başlıyorsun. İşte filmimizin başladığı nokta bu. Bu başlangıç noktasında biz çok müdahale edemediğimizi varsayıyoruz. Çünkü bizim haricimizdeki bir takım şeyler istemediğimiz doğrultuda başlamış oluyor ve biz onun için sürekli ayak uydurmaya başlıyoruz.
zaten küçüklüğü es geçiyorum ya da bu önemli olaylar haricinde bizim kendi çabamız dışında gerçekleşen olayları es geçiyorum. Çünkü birçoğu zaten bizim haricimizde ailemizin, öğretmenlerimizin, çevremizdeki durumların neticesinde bizim bir yerlere sürüklenmemizle gerçekleşiyor diye en azından ben öyle düşünüyorum. Fakat tabii ki de çok daha bilinçli olarak, çok daha bunun farkında olarak bunu yapan insanlar var. Küçük yaşta kendine bir şeyler belirlemiş olan insanlar var. Mesela ben küçük yaşta yapmış olduğum işe başladım fakat çok da bilinçli değildim. Yani yapmakta olduğum, hobi olarak başladığım işin ileride işin demeyeyim, hobimin ve keyfimin, eğlencemin benim ileride işim olacağını, bundan para kazanacağıma ihtimal vermiyordum çünkü bunu düşünmüyordum aslında. Bu benim için sadece yapa geldiğim bir şeydi. O yüzden bunu çok da başlangıç noktası olarak almıyoruz. Ama bir şekilde başladı. Bir yer vardı ve bunlar ilerledi. Ben zamanında çok pik yaptığım dönemler oldu. Çok düşüş yaşadığım dönemler oldu. Ne yapacağımı bilemediğim dönemler oldu. Ve bunu bir film sahnesi olarak düşündüğümüz zaman aslında çok tempolu, çok heyecanlı bir film sahnesi. Bunu dilediğiniz gibi düşünebilirsiniz. Çok romantik bir insansınızdır. Çok tatlı tonların olduğu bir filmdir. Fakat karanlık zamanlarda işte tek ışık vurur üzerinize falan. Böyle çok dramatik anlar falan oluyor. Böyle düşünelim. Kendi düşündüğümüz, kendi yaşadığımız hayat, kendi filmimiz, bakış açısı tamamen bize ait. Gördüğümüz dünyayı izliyormuş gibi hayal etmemiz gerekiyor bazen diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum. Ve birçoğumuzun da zaten başına gelmiştir, özellikle müzik dinlediğimiz zaman kendimizi bir kameranın takip ettiğini, çekildiğimizi falan hissetme durumu, kendimizi bir sahnenin içinde, bir olayın içinde var oluyormuş gibi hissetme hali mevcut diye düşünüyorum. Ve bu anda bunu düşünmek kıymetli oluyor. Yani böyle durup düşündüğümüz zaman evet ben şu an hayatımın hangi noktasındayım? Şu anda ne yapıyorum? Ve ben karakterimin nereye doğru ilerlemesini istiyorum? Çünkü filmimiz hala yazılmaya, hala çekilmeye devam ediyor. An be an. Yani ben de şu anda filmimizin içindeki önemli bir sahnedeyim belki de. Bu anlatmış olduğum şeyler benim için çok önemli bir şey olacak. Yani tahmin edemiyorum. Şu anda bu videonun izlenmesi 0. Peki bu videonun izlenmesi bir anda 1 milyon olsa ve herkes bu videodan bahsetse bu benim için bir kırılma noktası olur. Bir anda içinde bulunduğum o kötü durum, kötü derken filmin dip noktaları, aslında ne olacağını bilemediğimiz durumlar bir anda tersine dönmeye başlar. Yani bu an bir önemli an da olabilir. Bu an o kötü anın seyrettiği dönem de olabilir. Buralar çok değişken. Ve bence karakterimizi biz izlerken kötü olduğu durumda bile bu durumdan çıkabileceğini bildiğimiz için aslında karakter için bir noktada ümit besliyoruz. Ve bunu kendi hayatımız için de yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ben bir şeylerden bahsederken bunları açık yüreklilikle bahsetmek, kendimize karşı dürüst olmak ve evet kötü durumdayım. Ben şu an iyi bir hal içerisinde değilim. Fakat bunun için debelenip kendimi daha da derine çekme ihtimalim varken bunu yapmayı reddediyorum ve kendimi daha da yüceltmeyi ya da içinde bulunduğum durumu yaşamayı, bu yaşadığım şeylerden tecrübe edinmeyi ve edindiğim tecrübeyle de daha yukarıları çıkmayı, kendimi iyi bir noktaya götüreceğimi hedefliyorum aslında. Ve bunu da temelde aslında bu film düşüncesinden yola çıkarak olmak istediğim noktaya yavaş adımlarla, hızlı adımlarla, bazen tam nokta adımlarla ulaşmaya çalışıyorum. Ve bu yüzden de bu gayreti, bu düşünceyi sizlerle birlikte paylaşıyorum. Şimdi bunların dolayısıyla bir de yeterliliklerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim aslında bu filmimizde, bu içeriğimizde ya da izlediğimiz filmde, okuduğumuz kitapta çeşitli karakterimizin özellikleri vardır. Mesela buna bir yeterlilik diyelim. Okuduğum kitaptan örnek vermek istiyorum. Şu anda Başkomiser Nevzat'ın, daha doğrusu Ahmet Ümit'in Başkomiser Nevzat'ı içeren kitabını okuyorum. Bunu zaten bir önceki videoda ya da birkaç video önce bahsetmiştim. Orada şöyle bir şey var. Karakterimizin bazı yeterlilikleri, bazı zaafları, bazı durumları var. Ve her karakter için aslında Ahmet Ümit farklı çeşitli kişilikler oluşturmuş. Ve bu okuduğumuz her kitapta, izlediğimiz her filmde ve gerçek hayata baktığımız zaman da her insanda bulunan şeyler. Kendimize de bakalım. Bizim için yeterli olduğumuz alanlar var. Gelişmeye çok müsait alanlar var. Kontrolümüz dışında olan alanlar var. Ve bunları böyle çeşitlendirdikçe çeşitlendirelim. Şimdi bazı özelliklerimiz bizim için değişmezdir ve biz bunları kabul ederiz. Deriz ki bu özellik bana ait ve ben bu özellikle birlikte yaşıyorum. Bize huzursuz eden bazı özellikler vardır. Mesela bu özellikler dağınık olmak olabilir. Bu özellik yeteri kadar iyi yemek yapamamak olabilir. Kendimize yemek hazırlamak isteriz ama o kadar güzel olmaz. Annemizin yaptığı kadar güzel olmaz. İşte annemizden tarif isteriz, internetten bakarız, güzel şeyler yapmaya çalışırız falan filan. Bunları dilediğimiz kadar çeşitlendirebiliriz. Ama ortada şöyle bir şey var.
bizim psikolojik olarak, bu arada anlattığım şeyler de tamamen kişisel bir noktadan yaklaşıyorum. Yani hiçbir bilimsel kaynağı, hiçbir psikolojik ne bileyim, doktrin mi deniyor, ona dayanmadan tamamen kendime ait anlatıyorum. O yüzden hiçbir şekilde mesuliyet kabul etmiyorum. Bunda da durum şöyle bir şey var. Bu arada dediğim gibi kendime sohbet ettiğim için bir arkadaş sohbeti gibi, normal bir sohbet, ilişki tavsiyesi verdiğim bir arkadaş gibi buna yaklaşabiliriz aslında. Buradaki temel durum da şu. Bizim yeterliliklerimiz var ve bu yeterliliklerimiz aslında bizi şekillendiriyor. Fakat bazı durumlarda, ki benim bunu sık sık yaşadığım çok fazla an var ve bundan kurtulduğum anlar da var. Burada temelde şöyle bir şey oluyor. Kendimi çok yetersiz hissettiğim anlar oluyor. Ve bu yetersiz hissettiğim anlar beni gitgide dibe çöktürüyor. Bunu şöyle anlatmak istiyorum. Kendi mesleğimden anlatmak istiyorum ve bunu herkes kendi mesleğine çok rahat bir şekilde uygulayabilir diye düşünüyorum. Acayip tuhaf bir meslek yapmıyorsanız ya da farklı bir durum içinde bulunmuyorsanız. Temelde şöyle, benim yaptığım iş bir sanat dalı, 3D artistlik. Ve bu alanda aslında benim bildiğim bazı bilgiler var, bilmediğim bazı bilgiler var, hiç karşıma çıkmamış içerikler var ve bu bazı içerikler bazı insanların karşısına çıkmıştır. Ve benim temelde bazı alanla alakalı, o spesifik olarak 3D artistlikle alakalı olan alanda şöyle bir durum var. Herkesin aynı zamanda farklı yetenekleri de var arka plandan gelen. İşte kimisi çok iyi okuyor, kimisi çok iyi yazıyor ve bunu kendi sanatına dönüştürebiliyor. Kimisi çok fazla içerik izlemiş oluyor ve bu yüzden onlardan beslenerek bazı şeyleri gerçekleştiriyor. Kimisi çok fazla inceliyor ve bu incelemeleri dolayısıyla aslında yapmış olduğu şeye çok daha fazla etki sağlayabiliyor. Mesela gastronomiden örnek verelim. En yakın arkadaşımın da içinde bulunduğu bar sektörüne ilerleyelim. Diyelim ki bizim çok düşük bir damak tadımız var. Ve çok fazla şey denememişiz. Çok fazla şey bilmiyoruz. Ama bu mesleğin de içindeyiz. Bu mesleğin içinde olduğumuz için biz sürekli gayri ihtiyari bu işi yapa geliyoruz. Fakat bazı insanlar var ki bu işi o kadar tutkuyla yapıyorlar ki farklı tatları tadıyorlar. Farklı şeylerle ilgileniyorlar. Farklı kombinasyonlara bakıyorlar ve yeni bir yaratıcı ürün ortaya çıkıyorlar. Temelde yaratıcı olmanın mantığı nedir? İki tane alakasız şey vardır elimizde ya da belli oranlarda alakalıdır. Ama diyelim ki biz bunların alakasız olduğunu varsayalım. Bu iki alakasız şeyin arasında alaka oluşturmaya çalışırız. Ve sonrasında ortaya yeni bir ürün çıkarırız. Yeni bir içerik, yeni bir fikir, yeni bir tat, lezzet, ne olursa. Ve bu insan temelde bunu yapıyor. Bilmem ne otunu alıyor, işte bilmem ne içeceğiyle birleştiriyor. Berbat bir tat çıkıyor. Sonra onu işte otu eziyor, suyunu çıkarıyor. O suyla o suyu birleştiriyor. Mükemmel oluyor mesela. Ama ikisi de temelde aynı üründü. Farklılaştırmaya çalıştı. Bir şeyler denedi, çabaladı ve bu oldu. Şimdi bu noktada bizim yetersiz hissettiğimiz anlar, zamanlar, yıllar oluyor diyelim ki. Orada da temel mantık şu bence. Biz bunu biliyoruz ve diyoruz ki benim bir yetersizliğim var. Burada bence kritik olan şöyle bir nokta var. Buna ne kadar saplanıp kalıyoruz. Şimdi yetersiz hissettiğimiz zaman bu bizi dibe çekiyor. Çünkü biz aslında kendimizi sürekli başkalarıyla kıyaslayıp işte internette gördüğümüz, sosyal medyada, işte dışarıda bile hani influence olduğumuz, etkilendiğimiz alanlar oluyor. Bir reklam panosunda yanımızdan geçen bir insanda kendi kafamıza sürekli yeni şeyler kurmaya çok teşneyiz. Bu yüzden kendimizi belli alanlarda yetersiz görüyoruz. Giyim kuşamda, düşüncede, fikirde. Fakat biz bazı şeylerin çok küçük kesitlerini, çok küçük anlarını gördüğümüz için bu bize olumsuzluk olarak yansıyabiliyor. Bu noktada aslında bu yetersizliği hissetmek iki anlamda bir sonuç doğuruyor. Birinci anlam bunu hissedip kendimizi dibe çekmek. İkinci anlam bunun zaten farkında olduğumuzu bilip ben bunun zaten farkındayım. Kendimde bir yetersizlik hissediyorum ve bu yetersizliğin de çok haklı olduğunu biliyorum. Yani çünkü farklı alanlarda da yetersizlik hissedebiliriz. Mesela ben aynı zamanda müzikle ilgileniyorum. Ama müzik benim devam etmek, ilerlemek istediğim bir alan değil şu anlık. Ve bu konuda ileride de değişecek ve ben ileride müzisyen olacak diye bir fikir aklımın ucundan geçmiyor. Sadece bunu zevkine yapıyorum. Profesyonelce yapmıyorum. Hiçbir şey uğraşmıyorum. Sadece gidip bir şeyleri tuşluyorum. Belli şeyleri diziyorum arka arkaya ve berbat bir şey çıkıyor. Ama ben bundan tatmin oluyorum ve benim hoşuma gidiyor. Bazı arkadaşlarım var bunu çok profesyonelce yapmaya çalışıyorlar. İyi bir şekilde ilerletmeye çalışıyorlar. Onlar zaten yetersizliklerini fark ettiği için sürekli bu noktada ilerliyorlar, gelişiyorlar. Ben de farklı alanlarda yetersizliklerimi fark ediyorum ve farklı alanlardaki yetersizliklerimi fark etmem benim ilerlememe katkı sağlıyor aslında. Temel mantık bu. O yüzden doğru alanda yetersizlik sahibi olduğumuzu da bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani biz bir sanatçıyken yemek alanındaki yetersizliğimizden dolayı sanatımızın etkilendiğini düşünüyorsak bu doğru.
Ama alaka bulamıyorsak aralarında o zaman saçma bir konuda yetersizlik hissediyoruz demek oluyor. Diyelim ki kendi alanımızda yetersizlik hissediyoruz ve başka insanlara baktığımız zaman onların yeterliliklerinin nasıl bir etki doğurduğunu biz burada biliyoruz. Onlara nasıl katkılar sağladığını görüyoruz. Bu bende neden yok? Ben neden bu alanda yetersizim deyip kendimizi dibe çekmektense aslında bunu iyi bir etki olarak görüp yukarı çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum ve bu alanda gelişmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Mert sen bu kadar şey söylüyorsun. Peki kendi hayatında bunları yapıyor musunuz derseniz hayır yapmıyorum. Sadece yapma eylemi içerisinde bulunuyorum. Yani bu benim başardığım bir şey değil. Bu benim şu anda sağladığım ve böyle evet ben yaptım siz de yapabilirsiniz dediğim bir şey değil. Çünkü bunun nasıl yapıldığını ya da bunun yapıldı gibi hani böyle bir nokta işte ne deniyordu ona ya? To-do listlerdeki işte tik attığımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu olmadığı için bu sürekli devam eden bir proses, bir gelişme, bir süreç olduğu için aslında sürekli olarak biz belli alanlarda yetersizlikler göreceğiz. Bu yetersizlikleri gidermeye çalışacağız. Bu yetersizlikleri giderirken bazılarını gideremeyeceğiz ama giderememiş olmamız bile aslında bizim gidermeye çalışırken bir şeyleri öğrenmemizi etkilemeyecek. Biz bir şeyleri yine öğrenmiş olacağız. Tamamen o sonuca ulaşmasak bile. Diyelim ki bir bardak nasıl yapılır bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu bizim mesleğimizin bir parçası, hobimizin bir parçası diyelim ki. Yetersizliğimizi görürken bu bardağın işte buradaki kulpunu yapmaya çalışıyoruz. Fakat bunu tam olarak öğrenemedik. Ama buna ilgimizi de kaybettik tamamen. Çünkü bu bizim bir hobimizdi. Ama yine de bir şeyler denemiş olduk. Yatkınlığımız belli olan alanda gelişti, değişti. Ve biz buradan bir şey öğrenmiş olduk. Bu süreci tamamen tamamlamasak bile. Ama bazı alanlar var ki mesela bir mesleğin çok önemli bir kısmı yani atıyorum mimarlıktaki işte simülasyon yaptığımız bir program var ve bu programda bir şey tamamen öğrenmemiz gerekiyor ki bina yıkılmasın diye. Bu yetersizliği fark ediyorsak bunu tamamlamamız gerekiyor. Yoksa hani can kayıpları falan olabiliyor ya da belli başlı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları spesifik olarak öğrenmemiz gerekiyor. Ne bileyim şefsen bir insan nasıl zehirlemeyeceğini, yemeğinden dolayı öldürmeyeceğini bilmen gerekiyor. Çünkü bazı ne bileyim bir bıçak tutulur nasıl onu öğrenmen gerekiyor. Yoksa elini kesersin vesaire vesaire diye uzar. Siz benim ne demek istediğimi anladınız ama. O yüzden bu yetersizlikler bizi dibe çekmiyor. Fakat bir şekilde farkındalık hissediyoruz. Bu hissettiğimiz farkındalık bizi ilerletiyor, geleceğe taşıyor ve içinde bulunduğumuz o filmin kötü anından aslında bizi çıkaran şeyler de bunlar oluyor diye bu noktada düşünüyorum. Çünkü hiçbir şekilde bir şeyin sizi oradan alıp tamamen kurtarması hani çok nadirdir diye düşünüyorum. Biri seni alır oradan kurtarır çeker. Bu çeken insanlar bile ya da durumlar bile ya da anlar bile tamamen bence yine bizim etkimize kaynaklanıyor. Yani bir iş bulamıyorsam birilerine yazmak, etmek yine bizim eylemimizde gerçekleşen bir olay. Biz yazmasak, etmesek, zorlamasak bir şeyleri bunlar belki de gerçekleşmeyecek. Ama ya da belki o insanlarla hiç tanışmasak bunlar gerçekleşmeyecek. Ama neticede bizi oradan kurtaran bir el, bir insan, bir durum bile olsa bunlar bizim etkimizde oluyor, bizim çabamızda oluyor. Ve bu çabalarımıza devam etmemiz gerekiyor ve bu noktadaki yetersizliklerimizi de gidermemiz gerekiyor. Şimdi dedim ya yeterlilikler var, yetersizlikler var. Filmimizin önemli anları var, önemsiz anları var. İşte izleyicinin dikkatinin dağıldığı anlar var. Çok meraklandığı, heyecanlı olduğu yerler var. Ve biz karakter olarak aslında sürekli belli başlı şeyler içerisinde bulunuyoruz. Anlar, durumlar ve bunun tamamen farkında oluyoruz. Bu farkında olduğumuz anlarda bence yaptığımız şeyler ve yapmadığımız şeyler çok büyük önem teşkil ediyor. Şimdi iki tane durum düşünelim. Bir hayatımızın çok yüksek olduğu bir an, bir de çok düşük olduğu bir an. Şimdi bu yüksek ve düşük anlarda bizim yaptığımız durumlar bir sonraki sahneyi, bir sonraki anı çok etkiliyor. Düşük olduğumuz anda daha da rahat olmak, daha da umursamaz olmak aslında bizi daha da dibe çökertirken dur bir rahatlayayım o zaman bu rahatlığı yaşarım dediğimizdeyse ve hayatımızın iyi döneminde bu rahatlamayı yaşıyorsak belki de o da bizi yine aşağıya sürükleyebilir. Şimdi baktığımız zaman ulan her halükarda biz aşağıya mı gidiyoruz gibi bir sonuç doğurabilir bu. Ama burada bence şöyle ince bir çizgi var. Zaten hayat spesifik olarak senin sürekli yüksek olduğun bir an değil. Genelde ortalama olduğun bir an. Bunun altına düşebiliyorsun ya da bunun üstüne çıkabiliyorsun. Ve bunun üstüne çıktığın zaman da şöyle bir durum meydana geliyor. Bundan inanılmaz bir tatminkarlık hissediyorsun. Bu hissettiğin tatminkarlığın da hiçbir şekilde geçmemesini temelli ediyorsun. Böyle umuyorsun. Diyorsun ki umarım hiçbir zaman kötüye düşmem. Ama sanki bu bir doğal
proses, süreçmiş gibi sürekli olarak bir aşağı düşüş var. Bu da bence alışkanlıkla alakalı bir durum ve içinde bulunduğumuz duruma sürekli olarak alışıyoruz. Ve bunun daha yukarı çıkmasını düşünüyoruz. Ve eğer bir şekilde bizim o an iyi hissettiğimiz durumun yukarısına çıkarsak, daha iyi hissettiğimiz bir an bulursak, o zaman bir önceki yer bizim için kötü olduğu için sürekli olarak yukarı çıkma eğilimi içerisinde hissediyoruz. Ama bu tabii ki de mümkün değil. Tabii ki de sürekli olarak yukarı doğru çıkma durumunda değiliz. O yüzden de hayatımız sürekli bir grafik olarak aşağı yukarı hareket ediyor. Bu aşağı yukarı hareketlerde de yaptığımız eylemler, yani Instagram'da fazla zaman geçirmek, gereğinden fazla uyumak, oyun oynamak, gereğinden fazla mert. Bunlar aslında bizim hayatımızı oldukça etkileyen durumlar oluyor. O yüzden bunları hangi aşamada, ne kadar sıklıkla, ne zaman yaptığımızda çok etkili. Şimdi şöyle bir örnek düşünelim. Ben bir içerik üreticisiyim ve Instagram'a içerik üretiyorum. Bu Instagram'ı ürettiğim içerik benim aslında mesleğim olduğu için benim Instagram'da fazla vakit geçirmem, buralara dikkat etmem, yeni trendleri, yeni akımları takip etmem aslında çok olası. O yüzden aslında senin o noktada çok fazla Instagram'da vakit geçirmen mesela problem değil. Ama ben işimi yaparken Instagram işimin doğal bir parçası değilse o zaman Instagram benim için olumsuz bir etki yaratıyor. Ve bu yüzden bunu sınırlandırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Değil mi? O yüzden çok fazla Instagram'da vakit geçirmiyoruz. O yüzden çok fazla oyun oynamıyoruz. Ve bu oyun oynamamızın da temeli şu: boş oyunlar. Mesela ben son zamanlarda şöyle bir karar verdim ve bilgisayarımı hani bu noktada tamamen baştan aşağı değiştirdim. İçeride çok fazla dikkat dağıtıcı unsur vardı. Mesela LoL, Valorant aslında hiçbir şey katmayan bana. Zaten bunun yayınlarını da yapıyordum. Valorant yayınları falan yapıyordum. Tamam, çok ilgi görüyor. Tamam, inanılmaz keyifli zamanlar geçiriyorum. Ama hiçbir şey katmıyor. Ve sürekli tekrar eden bir loop'un içindeyim. Bu loop'ta hiçbir şey bana katkı sağlamıyor. Ben bir çaba, bir faaliyette bulunmuyorum ve bu benim için aslında bir başarı değil. Yani ben bir üst lige çıktığım zaman hiçbir şey benim hayatımda değişmiyor. Sadece belli bir oranda zamanım gidiyor. Bunun yerine çok daha hikayeli oyunları, zaten Disco Elysium, Anomaly Agent gibi oyunları yayınlamaya başladım biliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlarımla kaldığım zaman ya da kendim kafa dağıtmak istediğim zaman Civilization gibi çok daha stratejik oyunları oynamayı tercih ediyorum. Artık daha fazla. Ve bu olumsuzluklardan uzaklaşmaya başladım. Instagram gibi çok dikkat dağıtıcı unsurlar vardı. Çünkü dalıp gidiyorum ve hani nereye gittim belli değil ve inanılmaz komik. Onun yerine Instagram'ı sürekli değiştirerek çok daha hani keşfet kısmına girdiğim zaman artık komik, eğlenceli, saçma sapan, ne anlattı belli olmayan videolar yerine çok daha amaca yönelik. Girdiğim zaman artık bir model gördüğüm, bir animasyon gördüğüm bir hale çevirmeye çalışıyorum. YouTube algoritmamı aynı şekilde bu hale çevirmeye çalışıyorum ve bence bu benim içinde bulunduğum anı yükselten bir eylem. Ben bunu hani şu anda bu şekilde başarıyorum, en azından dikkat dağıtıcı unsurlarla. Kötü durumda bulunan Mert yukarı çıkmak için aslında bunları şu anda tekrarlıyor. Bunlar için çaba gösteriyor. Ve dedim ki bu kötü halde şundan bahsediyorum. Demiştim ya, bir iyi halimiz var ve bu iyi halin daha iyisine çıkmak için çabalıyoruz ve çıktığımızda da bir önceki yerimiz kötü halimiz oluyor. O yüzden içinde bulunduğum kötü hal de çok göreceli bir hal. Bunu ben nitelendiriyorum. Ben bu durumdan memnun olmadığımı söylüyorum ve daha iyi gidebileceğimi, gitmek için enerjimin olduğunu, motivasyonumun olduğunu belirtiyorum aslında kendime ve bunu tekrarlıyorum. Bundaki amaç da şu: içinde bulunduğum durum çok acınası, İşte kimse bu halde bulunmamalı gibi bir durum değil. Çünkü zaten ben iyiyim. İçinde bulunduğum durum iyi. Birçok insandan iyi durumdayım. Ve o insanlar da, yani benim yerimde olmak isteyen insanlar da birçok insanın bulunmak isteyeceği durumdalar zaten. Bu çok çeşitli, katmanlı bir şey. Birileri benim yerimde bulunmak ister, bazıları onun yerinde bulunmak ister ve bu böyle ilerler. Bunu ne kadar başarabildiğinle alakalı diye düşünüyorum bu durum ve ben bunu belki başaracağım, belki başaramayacağım. İlerleyebileceğim, yukarı çıkabileceğim ve olmak istediğim noktada bulunacağım. Sonra tekrardan düşeceğim, tekrardan daha yükseğe çıkacağım vesaire vesaire. Bu ilerleyip devam edecek. O yüzden buradaki çabalar, buradaki durumlar, hayatımızın filmindeki bu noktalar bizim için çok kıymetli, çok önemli ve burada yapacağımız bence hamleler, gerçekleştireceğimiz şeyler bizi ileriye taşıyacak. Çünkü gördüğüm, tükettiğim, okuduğum içeriklerde hep karşıma çıkan belli bir mevzu var. Bu mevzu şu: İnsan çok anlık yaşayan bir canlı. Yani ben uzun zamanlı planlı yaşarım gibi bir durum değil. Sadece çoğunluk için konuşuyorum bu arada. Sadece içinde bulunduğu anı düşünüyor. Yani
Sigara içen bir insan kalp krizi yaşamadan ya da bir problem yaşamadan sigarayı bırakmıyor. Çünkü anlık olarak aldığı zevk, tatmin, bu benim için geçerli bu arada ve içen diğer insanlar için. Anlık olarak aldığı keyif, tatmin 20 yıl, 50 yıl sonraki halini düşündürtmüyor. Ama 50 yıl sonra o durum karşısına geldiği zaman işte o zaman bir şeyler dank ediyor ve değişim o zaman başlıyor. Ve bu da ne kadar sürdürülebilir oluyor bunu bilmiyoruz. Çünkü kalp krizi yaşadıktan sonra adam tekrardan sigara içmeye devam edebiliyor. Yani bu çok farklı bir kafa. O yüzden biz şu an anımıza bakıyoruz. Anımızı değerlendiriyoruz. İşte Valorant oynarken o an aldığım keyif benim için çok önemli. Ki bu diğer bütün bence bağımlılıklar için de geçerli. Hayatımızın bu anlarında vermiş olduğumuz kararlar aslında bizi şuna itiyor. Ne kadar ilerleyeceksin? Ne kadar yukarı çıkacaksın? Kendini ne kadar geliştireceksin? Yeterliliklerini ne kadar biliyorsun? Bu yeterliliklerine neler yapacaksın? Ve bunları hangi oranda değiştirip ilerleyeceksin? Bunlar bizim için önemli. Umuyorum ki hepimizin hayatının filmi güzel ilerler. Ve kötü anların da, düşüş noktalarının da olduğunu bilmek gerekiyor. Ben bunu farkında olarak söylüyorum. Ve bundan çıkmak için de, bunu geliştirmek, daha iyi yerlere taşımak için de elimden gelen bütün çabayı göstereceğim. Zaten video içerik üretmek bunun çabalarından bir tanesi diye düşünüyorum. Filmimiz güzel olsun, mutlu sonla bitsin diye söylüyorum. Aldığım notları da valla tamamlamış bir şekilde bulunuyorum. Bakıyorum başka bir şey var mı? Her şeyi bitirmişim. Çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Tamamlandı. Bir sonraki kendimle sohbette görüşmek üzere. Yeni konularla, yeni içeriklerle, kafa yorduğum diğer konularla sizlerle birlikte olmak, kendimle birlikte olmak çok güzel olacak. Bir sonraki video öncesinde de bu videoyu tekrar izleyeceğim. Bu yüzden selamlar Mert ve selamlar hepinize. Sizin düşünceleriniz neler? Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Konuşuruz, sohbet, muhabbet ederiz orada. İyilik, güzellik olsun diye de beğenmeyi, abone olmayı, çanı açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Seviliyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum. Bay bay.